geldiniz. Nasılsınız? Bugün konuğum çok değerli eğitmen ve yazar, Recep Özer Akademi kurucusu sevgili Recep Özer. Theta Healing, Access Bars denilince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden bir tanesi. Hoş geldiniz Recep Özer. Çok hoş buldum Tuğba'cığım. Yeniden seninle Teşekkür ederim. buluşmak çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Aynı keyfi ben de yaşıyorum. Nasılsınız desem ben yanıtı biliyorum. Biliyorsun mucizeyiz her zaman. Bu arada Çok güzel. kanalın kanala yüklediğin içerikler hayırlı uğurlu olsun. Gani gani milyonlarca insana katkı olsun inşallah. İnşallah. Tebrik Çok ederim. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Varlığınız çok güzel. O yüzden minnettarım demek istiyorum. Mukavele. Yeni yıl yaklaşıyor. Tabii karşımda Recep Özer gibi bir muhteşem bir enerji olunca Estağfurullah. diyorum ki hepimiz tabii yeni yılı karşılayacağımız yakın zamanlarda bir heyecan hissediyoruz. İşte yeni hedefler, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, güzelliklere yol alacağım. İstiyorum ki bugün bunu konuşalım. Tabii ki Theta Healing'le bu isteklerimizi, hedeflerimizi nasıl uyumlarızı konuşalım. Bu çok özel bir yöntem. Aslında biraz Theta Healing nedir diyerek de giriş yapalım istiyorum. Sonrasında tabii ki yeni yıl hedeflerimizle bu enerjiye nasıl uyumlanırız? Belki pratikler de gösterirsiniz bize. Keyifle, keyifle. Hoş geldiniz tekrar. Keyifle canım benim. Şimdi öncelikle yeni yıl dedik ya, 2026 yılının enerjisinden girelim. Ben yıllardır numeroloji seminerleri de veriyorum ve numerolojik olarak da 2026 yılının enerjisini çok basit yorumlayabiliriz. Yapacağımız işlem çok basit. Hı Matematik hı. öğretmeni olarak bütün rakamları topluyoruz 2026'nın. Topladığımızda 10'a ulaşıyoruz. Sonra bir daha topluyoruz, sadeleştiriyoruz. Bak hemen öğretmenliği de yaptım. Görüyorsun matematik öğretmeni. Dayanamadım yani. 2026 yılının enerjisi anlıyoruz ki 1. 2025'te 9'u yaşadık. Bitiyor artık. 9 neydi? Tamamlanma. Hani hep duyduk ya sosyal medyada. Tamamlanma zamanı, devre sonu, devre sonu, devre sonu. Ne bu devre sonu ya? İşte yıllardır sürdürdüğümüz şeylerin, bu 9 yıllık döngülerin tamamlanma zamanıydı 2025. Bir şeyleri tamamlamak, kapatmak, iş anlamında, ilişki anlamında, hayatımızla ilgili destekleyici bir enerji demek 9. Hı. Aynı zamanda şifa demektir. Yani şifalanma, dönüşüm demektir. Şimdi 2026'ya girdiğimizde yeniden başlıyoruz. Yeni başlangıçlar için çünkü bir senesi. Bir demek tohumlar ekmek, yeni niyetler koymak. Yaşamımızda hangi yönlere gitmek istiyorsak ben demek. Bu tabii egodan işleyen bir ben değil. Liderlik demek. Kendi yaşam amacımızla uyumlu bir yaşam yolculuğunu başlatmayla ilgili destekleyici bir enerjisi var. Biz numerolojiyi böyle kullanıyoruz. Yani işte 2026 bir enerjisini veriyor. Tamam, demek ki bu deminden beri saydığım şeyleri destekliyor. Ben de kendi hayrıma kullanabilirim. Hani 2027'ye geçtiğimizde de 2'yi konuşacağız. O zaman farklı konuşacağız. Empati, sencil olmak gibi falan yani. O yüzden hani her rakamın, her yılın enerjisi olduğu için canım. Yeni yılla da ilgili girdiğin için çok güzel. Tam şimdi bu aylar, bu zamanlar 2026 ile ilgili yeni niyetlerimiz, hedeflerimiz, bunları destekleyici zamanlardayız. Ama adım atmak koşuluyla diyorsunuz, değil Tabii mi? ki. Şimdi önce Hmm. niyet koyacağız. Önce niyetleri koyacağız. Ondan sonra da tabii ki eyleme geçeceğiz ve adım atacağız. Niyetleri koyuyorken biz kendi zihnimizle çok fazla bilemeyebiliyoruz. Ne bizim için hayırlı, ne bizim için değil. O yüzden niyetleri koyarken diyoruz ki biz istediğimiz her türlü niyeti koyalım. Evler, arabalar, maddi manevi istekler, ruh eşi, aklımıza ne geliyorsa ama Yaradanım diyelim. Sen bilirsin. Hayırlısı neyse o olsun enerjisiyle ilerleyelim. Yani niyetler koyalım, bırakalım, koyalım, bırakalım. Sonra akış bizi zaten götürecek. Önümüze gelenlerde de ona göre, durumlara göre de aksiyonlar alacağız. Ama şimdi tam bu aylar yeni niyetler, yeni hedefler koymak için çok güzel zamanlar. Bu niyetleri, hedefleri nasıl belirleyeceğiz ya da nasıl somutlaştırırız kafamızda da keza? Şimdi benim 3 farklı yöntemim var. Biliyorsun Hey Sen Bir Mucizesin hem kitabımız var hem de mobil uygulamasını yaptık. Mobil uygulama da zaten bu tarz içerikler için, kolaylaştırmak için. Mobil uygulamada 3 tane yer koyduk. Biri niyetlerin bölümü. Dedik ki her zaman niyetleriniz olsun, bu yeni yıl, eski yıl fark etmez. Bilinçaltı boşluk sevmiyor. Ora boş oldu mu gidiyor çer çöple uğraşıyor. Ona yeni hedefler, yeni niyetler, yeni hayaller verelim. O yüzden niyetlerimizi koyalım, yazalım. İster kırmızı kaplı defter olsun, ister mobile girsin yapsınlar, ister kağıda yazsınlar fark etmez ama yazalım. Ama bırakarak.
Hani diyoruz ya vazifeyi yap, neticeyi ilahiye karışma diye. Bir, niyetlerimle bu enerjiyi bir çalıştıralım. Arka plana atmış oluruz. Bilinçaltı 7/24 onları gerçekleştirmek için çalışır. Uykudayken çalışır, biz gezip dolaşırken çalışır, olasılıklar çalışır. O niyetler doğrultusunda kişiler hayatımıza girmeye başlar, olaylar yaşanmaya başlar. Bu niyetleri bir koyalım bir taraftan. Bu bir. İkincisi, ben de yıllardır kullanıyorum vizyon panoları. Çok güzel sordun. Nasıl somutlaştıracağız? Bunun için en güzel yöntemlerden biri vizyon panoları yapmak. Yine mobil uygulamada bizim yüzlerce Çok güzel. görsel koyduk. Bollukla Evet. ilgili, hafif fit bedenle ilgili, sağlıklı olmayla ilgili, uyumlu ruh eşimizle bir arada olmayla ilgili gibi. Bunlarla ilgili görsellerden panolar oluşturalım. Yani tam şimdi vizyon panoları yapma zamanındayız. Neden? Biz bu panoları yaptığımızda niyetimiz konusunda daha netleşiyoruz. Ve arka plana bunları atıyoruz. Bunlar pasif ama aktif yaratım araçları. Yaradana diyoruz ki Yaradan'ım ben bunları seçtim. Nasıl mı olacak? Nasıllar Yaradan'ın işi, nasıllar sistemin işi. Tamam ben elimden geleni yapacağım. Enerjiyi takip edeceğim, niyetler koyacağım, bilinçaltımı temizleyeceğim, içimi temizleyeceğim, olasılıklara kendimi açacağım. Ama bir taraftan da nasıl kısmını koşullamadan ilerleyeceğim. Yani ikincisi de vizyon panoları yapsınlar, görselleştirsinler. Benim bugüne kadar mobil uygulamada da ben kendi bölümüm var. Yani kendim de üyeyim mobile. Niyetlerim Süper. sürekli var ve güncelleniyor. Vizyon panom sürekli var ve güncelleniyor ve güzel haber şu. Bugüne kadar vizyon panomda olan her şey gerçekleşti. Şükürler olsun. Maşallah. Hayatım boyunca dans edemiyordum. Ondan sonra atamızın görselini buldum zeybek oynarken. Kendi kafamı koydum. Oynuyormuşum gibi. Matematik öğretmeniyken de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerime üniversiteyi kazanmış gibi panolar yaptırıyordum. İşte zeybek oynuyormuş gibi görsel oluşturdum. Belli bir zaman geçti. Sonra ben bir şekilde tesadüflerle yani sözde tesadüf yani tevafuklarla Evet. dans kursuna gittim. Dansa başladım. 1500 kişinin karşısında zeybek oynadım. Sen buna bir niyet et bakalım. Olasılıkları açıyor. YouTube kanalımı Recep Özer Akademi'yi ilk açtım. Demin yayından önce konuşmuştuk seninle. Bir abonem vardı. O da bendim. Ekran görüntüsü aldım. Yanına 000 doldurdum. 10.000 yaptım. Tamam mı? Daha bir abonem var. 2015'te açmıştım YouTube kanalımı. Ondan sonra şimdi 200.000'i geçti. Yani ne oldu? Hayallerimden de öte oldu. Bu tarz işte çok kiloluydum. 103-105 kilolardaydım. Hafif fit beden görseli vardı. Şükürler olsun şu an öyleyim. Gibi oluşturalım bunları arka plana atalım. Ara ara da girip hayallere dalıp vizyonlamalar, o görseller üzerinden oldu bilerek onların frekanslarını aktif etmeler yapabiliriz. Üçüncü somutlaştıracağımız da şükür. Şükürü ben iki türlü öneriyorum. Birincisi şu an elimizde olanlar için şükredelim. O kadar çok imkanımız var ki sağlığımız, soluduğumuz hava, Yaradan'ın bize verdiği imkanlar, istediğimiz zaman istediğimizi yiyebilmek, içebilmek, yapabilmek. Bunları bir hatırlayalım. Bir de ikinci bölümünde yaşamımıza katmak istediklerimizi olmuş gibi hissederek şükredelim. Şimdi bunu dediğimde katılımcılarım şunu diyor. Hocam diyor ya benim diyor ruh eşim yokken ben ruh eşim varmış gibi nasıl şükredeceğim ki? Ya ben de diyorum ki sen o frekansta olmadığın için ruh eşin yok. Senin frekans burada, ruh eşi varmış frekansı burada. O yüzden yok zaten. Sen şimdiden geç bakalım. Sen şimdiden varmış frekansa bir geç bakalım. Hayallere dal, şükürlerini yap, vizyon panolarını yap, niyetlerini koy, titreşim yükselsin. Zaten ruh eşinde o zaman gelir. İşte şükürleri de biz böyle yapıyoruz. Hem hatırlayalım, Yaradan'a, varoluşa bir şükredelim, teşekkür edelim. Bu çok kıymetli. Yani en ana enerjilerimizden biri. Çünkü bak şimdi Tuğba'cığım bir sürü hedefler, niyetler koyduk. Bunlarla ilgili konuşuyoruz şu an yeni yılla ilgili. İzleyenlerimiz şuna baksınlar. Hepimizin şu an hayatımızdaki şeyler, elde ettiğimiz şeyler, sahip olduğumuz şeyler, eski niyetlerimiz ya eski yaratımlarımızı bak gerçekleşti. Ben 96'da bak Adapazarı'nda Sakarya üniversite sınavına girdim. Tamam ya ölümdü ya benim için. Yani o üniversite sınavını kazanmak ne kadar büyük bir şeydi. Kazandı. Sonra üniversiteyi bitirmek ne kadar büyük bir şey. Bitti. Sonra işe girmek ne kadar büyük bir şey. Oldu. Evlenmek oldu. Çocuk oldu. Bak sonra iş.
Birinci tamamlandı. Bu defa ikinciye geçtik. İş anlamında kendi spiritüel alanıma geçtim. Evlilik tamam bitti, sonlandı ama bir sürü hediyeyle ve katkıyla sonlandı. Sonra ev diyorsun, araba diyorsun. Ya izleyenlerimiz için farklı farklı bir sürü şeyler var. Ya bugüne kadar neler gerçekleşti? Hastalandık. Evet. Sağlık problemlerimiz oldu. İçimizde kronik rahatsızlıklar yaşayanlar var. Üzerine şifalandılar. Ve o zamanlar dedik ki ya Yaradanım şifalanayım, başka bir şey istemiyorum ya. Ya bunları da yaşadık hepimiz yani. Demek ki şu an elimizdekiler geçmiş isteklerimiz, heveslerimiz, arzularımız, niyetlerimiz olmuş ya. Oh şükürler olsun. Şimdi Çok ben şükür. bunun farkına varmazsam, bunların farkına varmadan ben şimdi 2026 ile ilgili yeni niyetler koysam ne olacak? Yeni hedefler koysam ne olacak? Onlar gerçekleşse ne olacak? Şimdikinin değerini bilemiyorsam eğer 2026'da gerçekleşenlerin değerini nasıl bileceğim Tuğba'cığım? Nasıl olacak bu iş? Olmayacak. Koştur, koştur, koştur. Sürekli koşturacağız. Yeni hedeflerimiz hep olsun. Yeni hayallerimiz hep olsun. Her zaman arka planda çalışsın. Ama bir şartla bana göre bir durup bir şu anın, şimdinin şüküründe vararak, şu anın şüküründe, teslimiyetinde ve farkındalığında olarak yeni hedefler ve hayallerle ilerleyebilirsek o zaman o istekler gerçekleştiğinde de hem değerini bilebileceğiz hem de şükür dolu bir hayatımız olacak Tuğba'cığım. Çok yoğun girdim burada. Çok güzel. İzleyenlerimizin çok iyi bildiği bir kavram, çok basit bildiği bir kavram ama ve lakin bilmek bir şey ifade etmiyor canım. Evet. Uygulamak, hayatımızın içine almak, omuriliğe indirmek, sürekli yaşamımız içinde pratikler yapmak. Buna da işte yolculuk deniyor. Bunu yaptığımızda ne oluyor biliyor musun? Sadece o ağızdan çıkma halinden çıkıyor. Bu defa o şükürün veya bu konuştuğumuz konuların ete kemiğe bürünmüş hali oluyoruz. Enerjisi oluyoruz. Hale dönüyor canım. Önemli olan da haldir. Yoksa ilimle her şeyi bilebiliriz. Artık her şeyi biliyoruz yani. Hemen soralım değil mi yapay zekaya? Bilmediğimiz ne var? Artık böyle bir devir yok ki. Ama hale büründürmek, hale girmek ki huzuru orada yakalayabiliriz. Mutluluğu orada yakalayabiliriz. Orada içimizden açığa çıkabilir. Bunlar da işte kararlı bir şekilde pratiklerle ve deneyimlerle oluyor. Canım benim. Şeyi sormak istiyorum. Hani hedeflerimizden söz ettik. Manifest çalışmaları keza aynı şekilde. Çekim yasasına dair çalışmalar, ritüeller hep sistemden sürekli olarak istiyoruz. Yani bir talep ya da bir kabul var, Evet. deyim yerindeyse. Biz sisteme bir şey vermeli miyiz bunu almayı kabul ederken ya da bu alma enerjisine geçerken? Çünkü hani bu biraz bencillik gibi de olmuyor mu diye düşünüyorum. Ya harika bir soru ya. Vallahi bravo, tebrik Teşekkür ederim. ederim. Ya zaten verdik ki. Zaten verdik ki. Biz buraya gelerek, bedenlenerek zaten verdik. Yani ruhsal alandan, ruhumuz ruhsal alanda devam ediyor yolculuğuna. Biz dedik ki beden tekamülüne gireceğiz. Beden deneyimine gireceğiz ve bedeni seçtik burada. Geldik bak bedenle yolculuk yapıyoruz. Bedenle buradayız. Bunun karşılığını zaten verdik biz. Ve şöyle bakalım. Ya ben şimdi Yaradan'dan çok şey istiyorum da. Ama acaba bencillik mi yapıyorum? Şimdi Yaradan da bana dur bakalım ya yeter arkadaş senin bu isteklerin de nereye kadar mı diyecek? Böyle mi işliyor sistem? Acaba böyle mi işliyor? Eğer bir böyle hani yukarıda oturmuş gök tanrı inancına inanıyorsak böyle işliyor. Ama bendeki karşılığı gökte, yerde, her yerde aynı zamanda benim içimdeki yaradan kavramıdır. Zaten bizim bütün isteklerimiz, bütün niyetlerimiz içimizdeki yaradan tarafından karşılanıyor. İçimizdeki yaratıcıyla açığa çıkıyor ve onun bizim için de muradı kendimizi gerçekleştirmektir. Sonsuz potansiyellerimize açılmaktır. O bolluğa açılmaktır. İlmimizi genişletmektir, bilincimizi, kabımızı genişletmektir ve bunun da sonu yoktur. O yüzden zaten onun bizim için muradı bu. Sen bunları sadece maddi olarak bakma. Maddi isteklerimiz de var, manevi isteklerimiz de var. Ama ince bir ayrım var. Şimdi eğer ki bu maddi isteklerimizi biz egoizmle yapıyorsak, kıyaslamayla yapıyorsak, başkalarına hava atmayla yapıyorsak, açgözlülükle, hep daha fazlası enerjisiyle yapıyorsak zaten bunlar bize çok hayır etmiyor. Ama konforun için yapıyorsan,
Hak. Bak, konforun için yapıyorsan zaten hakkın. Ne demek konforun için yapıyorsan hakkın? O zaman değerini bilebiliyorsun. O zaman kıymetini bilebiliyorsun. Fıtratına, yaşam yoluna, ruh amacına uygun isteklerin varsa ve konfor alanın için yapıyorsan, egoizm değil, açgözlülükten değil. Ya bu ev benim konforum. Böyle bir ev talep ediyor. Şöyle bir araba benim konfor alanım. Geniş aileyim. Büyük bir araba talep ediyorum denilebilir. Ama başkalarına hava atacağım. Bu yüzden böyle bir araba talep ediyorum denildiğinde sistem gene yorum yapmıyor, onu da veriyor. Ama biz mutlu olamıyoruz. O yüzden yaradanda sınır yok. Sonsuz yaradan hiç sınır koyar mı? Ama biz şuna bakalım. Yani o istekler, hedefler gerçekleşecek de sen değerini bilebilecek misin? Sen bunları ne için istedin? Başkalarına hava atmak için mi istiyorsun? Bir süre sonra öbür türlü hayatına aldığın çöpler oluyor onlar. Alıyorsun, o vitrindeki gibi hayatımıza girmiyor. Vitrindeki parıltısıyla hayatımıza girmiyor bak o istekler. Yaşam yolumuza uygun olmayanlar. Ama yaşam yolumuza uygun olanlar ve konforumuz için talep ettiklerimiz o vitrindeki parıltısıyla giriyor hayatımıza. O yüzden buna da bakalım. Bana göre yaradanda sınır yok, sınırlamayalım. Ama zaten egodan ve açgözlülükten biz bunu yapıyorsak değerini bilemeyeceğiz. Şimdi biraz somutlaştıracak olursak bizi izleyenler de bu hedeflere kolayca ulaşma noktasında en azından böyle bir fikir alsınlar, feyz alsınlar. Doğru vizyon panosunun yanı sıra yazma için konuşuyor olursak eğer, doğru yazım nedir? Yani ben örneğin borcu olan bir izleyicim sıfırlamak istiyor, bütün borçlarından kurtulmak istiyor 2026'da. Şimdi borçlarımdan kurtulmaya niyet ediyorum yazsa eğer bu kişi, bu doğru bir niyet Sen yazımı mıdır? Başak Burcu musun ya? Efendim? Başak Burcu musun sen? Hayır. Aslan burcuyum. Aslana terazi. Ha, ne bu titizlik, bu nereden geliyor? Öyle. Bak, ya Kuzey Ay düğümünde ya bir yerlerde bak araştırdığında Başak Bakacağım. Haritama bakacağım birazdan. bir ayar var yani burada. Aa, Çok güzel bir soru yine. Hakikaten aslında yine bak çok basit ama çok önemli. teşekkür ederim. Böyle söyleyebilirim. Dikkat edeceğimiz bana göre bazı temel ilkeler var. Genelde istiyorum kelimesini çok kullanılmasını önermeyiz. Hep isteme halinde oluruz diye düşünürüz. İhtiyacım var, kurtulmalıyım, kurtulmak zorundayım gibi kelimeleri olabildiğince kullanmamaya çalışalım. Şimdi ben birkaç farklı alternatif vereceğim. Birincisi, olumlama yazıyorsak eğer olmuş gibi. Yani şu an borcumuz var. Bir sürü kredimiz var, bir sürü borç var. Boş ver, sen onu borç kelimesini geçirme. Ben bolluk, bereket içindeyim. Gelirlerim giderlerimden fazla. Paramın değerini bilebiliyorum. Bak nasıl bir enerjideyim Tuğba'cığım? Net, Evet. net olmuş gibi. Şu an diyelim kişi 90 kilo, 55 kilo olmak istiyor. Ben 55 kiloyum. Hafif fit bedene sahibim. Hafif fit bedene niyet ediyorum. 55 kilo olmaya niyet ediyorum. Bolluk bereket içinde olmaya niyet ediyorum. Kaç kez yazacaklar şu Böyle anda? bir kalıbı yok. Kaç kere yazacağız diye bir şey yok. Kişinin tamamen içsel akışına göre. Yazdıkça Bir bir kere yazar. enerji mi oluşuyor Recep Bey? Yazmak kas hafızasından boşaltıyor. Enerjiyi orada bir teyit ediyoruz ama her gün yazacağız diye illa kalıp değil. Ama içinden geliyordur. Her gün de yazabilir, her gün okuyabilir. Yazdıklarını her gün okuyabilir. Ses kaydı yapabilir. Ben genelde öyle yapıyorum. Ses kaydı dinleyebilir. Nasıl yani? Kendi Yani sesini yazmayı dinleyecek. seven yazsın Tuğba'cığım. Okumayı seven günlük girsin okusun. Ya da ses dinlemeyi seven de o yazdıklarını bir kere ses kaydı yapsın telefonuyla. Ondan sonra taksın kulaklığı, her gün onu dinlesin. Bu da olur. Tamam mı? Bunların kalıbı yok. Bu ilkelere dikkat edelim biz. Ama eğer soru soracaksa olumlu, olumsuzun bir önemi yok. Neler mümkünleri bizim kullanacaksa şöyle de sorabilir. Bolluk bereket içinde olmam için neler mümkün? Ya da borçlarımdan kurtulmam için neler mümkün? Soru sorduğumuz o soru sormanın sabit bir kalıbı yok. Ya hocam içinde borç geçirdin. O başka. Öbürü olumlama. Burada net diyorsun, borçlarından kurtulmam için neler mümkün? Soru soruyorsun çünkü. Bu durum nasıl değişebilir? Ben bunu nasıl çözebilirim? Veya bolluk bereket içinde olmam için neler mümkün? Eğer neler mümkünleri kullanacaksa kişiler istedikleri gibi kullanabilirler. Bu noktada peki bir inanç, yani bunun olabileceğine dair inanç gerekiyor mu, yoksa hani
buna hiç ihtimal vermese dahi kişi, aman canım sen de diyen birine de bunu yaptırtırsak hani o enerjiye bir şekilde girebilir ve uyumlanır mı? Çok Onu da güzel. o enerjiye sokar mıyım? Olmayacak bu dersek iptal ederiz. Olması için şunlar 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 gerekiyor dersek koşullarız. O yüzden bu niyetleri koyacağız, bırakacağız. Şimdi Theta Healing'e bağlayayım çok kısa bir şekilde sonunda. Bu isteklerimiz ve hedeflerimiz ve hayallerimizle ilgili bilinçaltımızda olumsuz programlarımız varsa, engel programlarımız varsa çoğunlukla bunları farkında olamayabiliyoruz. Bu engel programlar da bu yaratımların gerçekleşmesini engelliyor. O yüzden bu niyetler ve bu yaratımlarımız gerçekleşmiyorsa oturacağız, bilinçaltımıza bakacağız, diyeceğiz ki ya bu konuyla ilgili acaba benim hangi engel programlarım var? Bunları açığa çıkartayım ve bunları kökenlerine de giderek yeri geldiğinde temizleyeyim. Dediğimizde işte o yaratımın önünde duran engelleri temizlemiş oluyoruz. Tam olarak Theta Healing'de yaptığımız şeylerden bir tanesi, sadece bir tane, çok şey yapıyoruz. Bir tanesi de işte budur canım. Çünkü diyor ki kişiler ben istiyorum, ben niyet ediyorum, niye olmasın ki? Çünkü bilinçaltım buna inanmıyor. Çünkü bilinçaltında olumsuz programlar var. O yüzden verdiğimiz işte seminerler, yaptığımız çalışmalar bilinçaltı temizliği. Çünkü sen bunu zihninle istiyorsun ama bakalım bilinçaltın buna inanıyor mu? Yoksa engel programları mı var? TETA'da da bunları yapıyoruz. Peki, kapatmadan şöyle yeni yıl için bizi biraz böyle hani bunu evet yöntemleri konuştuk ama şimdi böyle Recep Özer Yeni yıl yaratım karşımızdayken meditasyonu yani yapalım o zaman. lütfen evet Yeni yıl yaratım meditasyonu lütfen yapalım. Bu videoyu da senin YouTube'a yüklenecek. Gün gün girerler. İstedikleri kadar dakikasını ayarlarlar. Ne zaman başlıyorsak meditasyona. Günlük bu yaratımda da süreçlerini kolaylaştırmak için de kullanabilirler. harika peki Hadi bakalım. Top bende, yönlendiriyorum. tamam harikasın. Hadi bakalım. Gözlerimizi kapattık. Tüm bedeninizdeki enerjiyi kalbinizde toplayın. Kalbinizden yeryüzünün derinliklerine gönderdiğinizi hayal edin. Oradan tekrar enerji geri gelsin, ayaklarınızın altından girsin. Tüm bedeninizde çakralarınızı da açarak, kundalini yaşam enerjinizi aktif ederek taç çakranızdan gökyüzüne yükselsin. Bulunduğunuz oda kadar her yöne genişlediniz. Dünya kadar genişlediniz. Koşulsuz sevgi, saf ışıklar kadar genişlediniz. Koşulsuz sevgiyi topladınız, aldınız, kabul ettiniz. Kocaman şeffaf bir küre hayal ediyoruz. Ve bu kürenin içerisinde, üstünde 2026 yılı yazsın. Hatta siz yazın. Bu kürenin veya şeffaf balonun üzerine istediğiniz renkte. Ve sonrasında bu küremizin içine katmak istediğimiz şeyleri, hayatımıza neleri katmak istiyorsak olmuş gibi yerleştireceğiz. Bir kısmını beraber yapacağız, sonra size de izin vereceğim. Bu şeffaf kürenin içinde hafif fit, sağlıklı bedeninizi görün ya da hissedin. Bolluk bereket içindeyiz. Para bize her yönden geliyor. En uyumlu ruh eşimizle bir aradayız. Sakin, dingin zihnimiz var. Kendi yaşam yolumuzda kolaylıkla ilerliyoruz. Ruhumuzla bağlantıdayız. Tekamülümüzü kolaylıkla yaşıyoruz. Yaradan'la bağlantıdayız. Yaşamdan keyif alıyoruz. Huzur dolu bir yaşamımız var. Kendimiz oluyoruz. Kendimiz olarak bu realitede kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla ilerliyoruz. Şükür içindeyiz. Teşekkür içindeyiz. Mucize bir ailemiz var. Ailemizle mucize bir ilişkimiz var. Dünyayı geziyoruz. İş, başarı, kariyer alanımızı tamamen kendi ruhumuzla hizalı, yaşam yolumuza uygun bir şekilde oluşturuyoruz. Peki bütün bunlar nasıl mı olacak? Nasıllar Yaradan'ın işi, nasıllar sistemin işi diyoruz. Hadi şimdi bir 30 saniye sessiz kalıyorum. Herkes kendine özel yaratımlarını oldu bilsin, olmuş şekilde kürenin içinde aktif etsin.
Şimdi gökyüzünden bir çift el uzanıyor. Küremizi ister içeriden ister dışarıdan karıştırıyor ve yeryüzüne toprağı gömüyor. Yani tohumları ekiyoruz. Ve diyoruz ki Yaradan'ım bizim irademizde değil, senin iradenle olsun. En iyi, en yüce şekilde. Çok Oh, çok teşekkürler. şükür. Çok şükür. Çok güzel. Güzel Katkısı oldu. çok olsun. Bence çok muhteşem oldu. Canım benim. Gerçekten. Herkese iyi bir yıl diliyoruz. Zaten Yeni bir yıl, hayallerimizden de öte bir yıl diliyoruz. Bunun için neler mümkün? harikasınız. Recep Özer, çok teşekkürler katkınız için. İyi seneler ve yorumları bekliyoruz tabii ki. Mucizeler için neler mümkün? Hoşça kalın.